Senin matematik hesaplarımız üzerinden MSÜ sınavı öncesi sorularda en çok kullanılan ve kesin konular üzerinden önem sırası yaptık. Zaman, yani yaş problemleri, sorunun esas istediği kısma bakalım. Ali, Bora, Cansu diye birileri var ve bunların verdiği içecek siparişleri sırasıyla hangisi? Şıkları ve esas istediğini anladıktan sonra soruyu baştan itibaren okuyalım. Bir kafeye Can, Ali'den 26 dakika sonra, Bora'dan ise 14 dakika sonra gelmiştir. Can, Ali ve Bora'dan sonra geldiyse Can en son gelendir. Zaman söz konusu olduğu için bitirici yöntemimiz olan doğrularla zaman çözmeyi burada verelim. Bahsedilen dakikaları buradaki doğrumuzda çizelim. 0. dakikada gelen Ali, Can'ın gelmesi Bora'dan 14 dakika sürmesine rağmen Ali'den daha fazla sürmüş. O zaman ilk gelen Ali'dir. 0. dakikada gelen Ali'yi belirttik. Dakikalarımız olacak. Burada da kişilerimiz olacak. Normalde kişilerimizi karşıda küçükten büyüğe doğru olacak şekilde sıralıyorduk. Ama bize soru kişileri sormuyor. Siparişteki içecekleri sorduğu için bu kısma içecekleri yazacağız. Bu detayı anladıktan sonra devam edelim. 26. dakikada gelen Can'ı nota aldık. Cümlenin şu kısmı da çok önemli. Can Bora'dan 14 dakika sonra gelmiş. Demek ki Bora'dan 14 dakika geldiyse Bora burada bir yerde ve bu 14 dakika sürmüştür. Bora 6'dan 4 çıkınca 2 kalır, 2'den 1 çıkınca 1 kalır. 12. dakikada kafeye gelmiştir. Bu kafede sipariş verildiği andan itibaren Türk kahvesi 6 ila 11 dakika, salep 9 ila 13, sıcak çikolata 15 ila 15 dakikada servis ediliyormuş. Zaman problemlerimizdeki buradaki yatay doğruda bu içecekleri sıralayalım. Bu içeceklerden en kısa sürede hazırlanabilen Türk kahvesi olduğu için ilk sıraya Türk kahvesini yazalım. Daha sonra salep hazırlanabilir. Daha sonra da sıcak çikolata. Türk kahvesi, salep, sıcak çikolata. Tablodan cevabı çıkarmaya çalışırken süreleri dikkate alacağız. Üçü de kafeye geldiği an. Bu anlarda bu üç içecekten farklı birini seçerek bir adet sipariş vermiştir. Verdikleri içecekler birbirlerinden farklı olacak. Zaten birer içecek şıklarda sıralıdır. Bora geldiğinde Ali'nin, Can geldiğinde Bora'nın içeceğinin henüz servis edilmediğini görmüştür. İşte bu sorudaki en kritik ifadeydi. Süresi yetmeyen, servis edilmeyen içecekler aşağıdaki şıklarda bulunmayacak ve elenecek. Hadi birlikte onu yapalım. Ali 0. dakika geldi ve siparişini verdi. Bunlardan birini verdi. Bora geldiğinde Ali'nin içeceğinin servis edilmediğini gördü. Bu 12 dakikada geçen sürede Türk kahvesi çoktan yapılmış olmalıydı. Yani buradaki siparişi verseydi Bora Ali'nin ne içecek içtiğini görmüş olurdu. O zaman servis edilmeyen Türk kahvesi olamaz. Yani buradaki şık elenir. 12. dakikada gelen Bora Ali'nin salep içmediğini de görebilir. Çünkü tam 13. dakika salep gelebilir. O zaman salep servisi henüz yapılmamış olabilir. Sıcak çikolata zaten 10-15 dakikada geldiği için 12. dakikayı aştığı için Ali'nin içeceği çikolata. Henüz servis edilmeyen içecekler salep ve çikolata olabilir. Baktığımızda evet bu şıklar uyuyor. Eleyemiyoruz. Can geldiğinde buranın içeceği henüz servis edilmemişti. Can 26. dakika geldiyse burada 14 dakika süre geçtiyse 14 dakikada Türk kahvesi de servis edilebilirdi, salep de edilebilirdi. Onları işaretleyelim. Türk kahvesi ve salep servis edilmiş olurdu 14 dakikada ama sıcak çikolata henüz servis edilmemiştir. Bora'nın kesinlikle sipariş verdiği içecek henüz sipariş edilmeyen sıcak çikolatadır. Şıklara baktığımızda sıradaki ifadede sıcak çikolatayı veren şık C şıkkıdır. Cevabımız C olacaktı. Bora sıcak çikolata siparişi verdiyse arkadaşlar birbirlerinden farklı içecek siparişi verdiği için Ali sıcak çikolata siparişi veremez. Bu da iptal oldu. Farklı içecek siparişi olduğundan dolayı Ali'nin içeceği kesinlikle saleptir. Can'ın içeceği de doğal olarak Türk kahvesidir. İkinci zaman problemimize geçtik. Sorunun esas istediği kısmı okuyoruz. Buna göre elektrik kesintisi kaç dakika sürmüş? Elektrik kesintisinin kaç dakika olduğunu bulalım. Soruyu baştan itibaren okuyoruz. Bir aracın dijital saati her elektrik kesintisinde kapanmakta.
Elektrik gitti, dijital saat çalışmayı durdurdu. Elektrik geldiği an saat 13.00'ı 13'ü göstererek çalışmaya başlamaktadır. Şimdi bu bir zaman sorusu olduğuna göre zaman doğrumuzu çizelim. İster dikey ister yatay ama biz dikey çizelim. Şurada bir yerde saat 13 olsun. Demek ki buraya saatleri yazacağız. 13'te olan elektrik geldiği an saatin göstergesi olacak. Elektrik geldi ve dijital saatin göstergesi. Elektriğin yalnızca saat 10.15'te kesildiği bir günde. Burada bir yerde saat 10.15 ve elektrik kesildi. Ve tabii ki dijital saatte durdu. Saat 15.50 iken aracın dijital saati 14.45'i göstermektedir. Evet, elektrik burada kesilmiş ama kesilen günde saat 15.50 olmuş. Onu yazalım. Bizim gerçek saatimiz. Ama dijital saat geldiği an 13'ü gösterdiği için bu saatte 14.45'i gösteriyormuş. Ve bu dijital saatin göstergesi. Bu elektrik kesintisinin ne kadar sürdüğünü saatler arasındaki dakikalardan yola çıkarak bulabiliriz. Başlayalım. Dijital saatin başlangıç saatini biliyoruz. Geldiği saati de biliyoruz. Ne kadar süre geçmiş onu bulabiliriz. Bulalım. 13'ten 14'e 1 saat geçmiş. Bir de 45 dakika geçmiş. O iki süre 1 saat 45 dakikadır. Elektriğin gelip de olduğu süre 1 saat 45 dakikaysa gerçek saatten 1 saat 45 dakika geriye gittiğimizde kesildiği elektriğin olmadığı anı bulabiliriz. Elektriğin gelip de olduğu andır. 15'ten 1 saat geriye gittiğimizde 14.50 olur. 14.50'den 45 dakika geriye gittiğimizde 14.05 olur. Yani burada bir yerde 14.05'te elektrik gelmiş. Evet, bize elektriğin olduğu anlar, saatler lazım değil. Elektrik kesintisinin süresi lazım. O yüzden gerçek saatten yola çıkarak bakalım. Burada elektrik gitti. Burada da geldiği an 10.15'ten 14.15'e kadar geçen süre bizim cevabımız olacaktır. 14.05'i saatlerde çıkarma yapmak için 13.65 olarak yazalım. 1 saat 14'e ulaşana kadar 1 saat 60 dakika geçtiği için 60 dakikayı dakika kısmına eklediğimizde 65 olur. Elektriğin kesildiği saati yazıyoruz ve çıkarıyoruz. Çıkardığımızda yani 3 saat 50 dakika süre geçmiş ama bize dakika biriminde süreyi soruyor. 1 saat 60 dakika ise 3 saat doğru orantıdan 3 çarpı 60'tan 180 dakika eder. 180 dakikayla 50 dakikayı topladığımızda elektrik kesintisinin kaç dakika geçtiğini bulmuş oluyoruz. 130 dakika süre geçmiştir. Bir sonraki sorumuz hız problemi. Hız probleminin içinde zamanda olduğu için bonus olarak bu problemi de hazırladık. Sorunun esas istediği kısmıyla ben başlıyorum. Ayfer benzin istasyonunun önünden saat kaçta geçmiştir? Soruyu baştan itibaren okuyalım. Ayfer, arabasıyla cumartesi günü saat 10'da evinden çıkıp sabit hızla aynı gün saat 11'de kütüphaneye varıyor. Hız problemlerinde yolumuzu çizmeden olmaz. Şurası Ayfer'in evi olsun. Çıktığı saat 10.00. Ayfer kütüphaneye varana kadar hızı değişmiyor. Tamam, onunla değişmesiyle işimiz yok. Ve gün içinde 11'de oluyor. Soruda bir benzin istasyonundan bahsettiği için kütüphane şurada bir yerde olsun. Benzin istasyonu ya burada ya burada olacak gidişata göre. Ve saat 11'miş. Evet, biz zaman problemlerinde aynı bu şekilde doğru çiziyorduk. Ya dikey ya da yatay fark etmez. Bu da bir doğru gibi düşünürsek saat 10'dan 11'e 1 saat geçmiştir. Evle kütüphane arasında buradaki sabit hızla gidince 1 saat sürüyor. Pazartesi günü ise saat 10'da kütüphaneden çıkıp aynı yolu kullanarak farklı bir sabit hızla, yine sabit bir hız, aynı gün saat 12'de eve ulaşmıştır. Pazartesi 10'da kütüphanedeymiş, başka bir hızla giderek saat 12'de evde oluyormuş. Burada geçen süre 2 saati. Şimdi evet, farklı günlerdeyiz, farklı hızlardayız ama aynı yol ve 1'e 2 oran var süre olarak.
Bu bizim cebimizde dursun. Bu yolculuklarda Ayfer yol üzerindeki bir benzin istasyonu. Demek ki bu yolda bir yerde benzin istasyonu var. Onu not alalım. Bu benzin istasyonunun önünden her 2 gününde aynı saatinde geçtiğini fark etmiştir. Evet, cumartesi ve pazartesi. Atıyorum. Hep 10.30'da geçmiş. Yani 10.30'da mı geçti, 10.40'da mı geçti, kaçta geçti? Bunu bulmamız lazım. Cumartesi günü D'inci dakika geçsin. B'den pazartesi günü kaçıncı dakikada geçer? Yol da aynı. Cumartesi günü 1 saatte gittiği yolu t'inci dakikada geçiyorsa pazartesi günü 2 saatte gittiği yolu 1 saatte gittiği yolu t'inci dakikada geçiyor. 2 saatte gittiği yolu baktığınızda doğru orantıdan dolayı burada çarpı 1 çarpı t ise burada da 2 çarpı t olur. Buradan buraya zaman doğrusuymuş gibi baktığımızda t dakika geçmiştir. Burada da 2 katı oranında süre geçmiştir. Buradaki saatimiz 10 t olmuştur. Tamamının yolu 2 saat sürdüyse, burası da 2 t dakika alıyorsa 2 saatten şuradaki 2 t dakikayı çıkardığımızda buradaki geçirdiği süreyi buluruz. Buradan buraya giden Ayfer saat 10'dan 10, 2 eksi 2t gibi bir saat elde eder. Onu yazalım. Buradaki saat dilimleri aynı olacak. Çünkü aynı saatte geçmişler. O zaman t ile 2 eksi 2t'yi birbirine eşitleyelim. Eksi 2t eşitliğin sol tarafına artı 2t olarak geçer. 1t de burada vardı. Toplamda 3t eder. 3t 2'ymiş. T 2 bölü 3 eder. Burada saat biriminde oran yaptığımız için dakikaları silelim. Ve 2 bölü 3 saat ise bunu dakikaya çevirelim. 1 saati 60 dakika ise 2 bölü 3 saati 2 bölü 3 çarpı 60 eder. Geçtiği saat 10t yani 10.40'mış. 10.40. Cevabımız 10.40 olur. Bir başka yaş problemine geçiyoruz. Sorunun istediği kısım ailedeki bu 2 çocuğun yaş farkı. Bakalım neden bahsediyormuş. 2013 yılında evlenen Nida ve Melih'in evlendikten sonra doğan 2 çocuğuyla. Zaman doğrumuzu çiziyoruz. Yıl olarak 2013 yılından bahsetmiş ve evlendikten sonra 2 çocukları olmuş. Bunun altını çizelim. Evlendikten sonra doğan 2 çocuğuyla birlikte 2024 yılında 4 kişilik bir ailesi vardır. Buradan 2013'ten 2024'e geçtik. 2024'te 4 çocuk olacak. Belirli yıllarda bu aile bireylerinin yaş ortalaması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. İşte bütün verilerimiz artık bu grafikte. Şimdi 2013 yılına geldiğimizde ailedeki çocukların yaş ortalaması 25'miş. Eğer bir tane çocukları varsa direkt 25 yaşında deriz. Baktığımızda grafiğe yaş ortalaması yıllar geçtikçe artacağına, yeni çocuklar doğduğu için onların yaşı küçük olduğu için yaş ortalaması düşmüş. Haydi bir tane daha çocukları olsa ikinci çocuk oluyor. 2024'e geldiğimizde yaş ortalaması gitgide artacağına, yeni çocuklar doğduğu için yaş ortalaması aynı kalmış yıllar artmasına rağmen. Orada da yeni çocuk doğsa üçüncü çocuk oluyor. Yani 4 kişilik aile olmuyor. Buradaki varsayımlarımız iptal. 2013 yılında 2 çocuk vardır. Çünkü 2 olacak. Bir çocuk daha artınca 3, bir çocuk daha artınca 2024 yılında 4 çocuklu aile varmış olacağız. 2 çocuğun yaş ortalaması 25 ise birinci çocuğun yaşı artı ikinci çocuğun yaşı. O zaman bu kısma şuradaki yılların karşılarında olacak şekilde çocukların yaşlarının toplamını yazalım. Önceki çocukların yaşları toplamı, sonra doğan çocukların yaş toplamı. 2013'e geldiğimizde çocukların yaşları toplamı 25 çarpı 2'den 50 gelir. Grafikte bir de 2018 yılından bahsediyor. 2018'i de buraya yapalım. 2018'de yaş grafiği çocukların yaşı büyüyüp yaş ortalaması artacağına, küçük bir yaş ortalamasına kaldığı için bir çocuk doğmuş. Şöyle bir denklem kuralım. 13'ten 18'e 5 yıl geçmiş. Artı 5 yıl. Burada 2 tane çocuk vardı. Birinci çocuk için 5 yıl.
İkinci çocuk için 5 yıl. Yani 2 tane 5 yıl. Daha sonra üçüncü bir çocuk doğmuş. Bunların yaş ortalaması 3 çocuk olduğu için eşitliğin her iki tarafını 3 ile çarptığımızda 63 gelir. 50 ile onu topladığımızda 60. 60'ı eşitliğin sağ tarafına attığımızda eksi 60 olur. Eksi 60 ise eğer çocuk 3 yaşında olur. 2018 yılında 3 yaşında bir çocuk varmış. Grafikteki veriye geçelim. 2024 yılında yaş ortalaması yine 21'de kalmış. Çünkü bir dördüncü yani son çocuk doğuyor. 2018 yılından 2024 yılına kaç yıl geçmiş? Artı 6 yıl geçmiş. 2018'de çocukların yaşları toplamı 63 ise 6 yıl eklediğimizde ama 3 çocuğa ekleyeceğiz. Onu da dikkate alalım. Yaşlar toplamı 63 ama her bir çocuk için 6 yıl geçmiş. Son çocuk doğmuş, belli bir yaşa gelmiş. 4 çocuk olduğu için 4 ve kaçmış yaş ortalaması 21. İşte her iki tarafını 4 ile çarptığımızda 20'ni götürdü. 21 çarpı 4. Oradan da 84 geldi. 63 ile 18'i topladığımızda burası 81 eder. 81 eşitliğin sağ tarafına geçince eksi 81 olur. Çıkardığımızda 3 kalır. Son çocuk 2024 yılında 3 yaşındaymış. 2024 yılındaki bu iki çocuğun yani sonradan doğan iki çocuğun yaşları farkını soruyor. Üçüncü çocuk 2018 yılında 3 yaşındaysa 6 yıl sonra 9 yaşında olur. 2024 yılında son çocuk 3 yaşındaysa eksi 3 yaş farkı 6 gelir. Son zaman problemimizle videomuzu bitireceğiz. Soruyu okuyalım. Haziran ayında 30, Temmuz ayında 31 gün vardır. Belirli bir yılda 1 Haziran, 1 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde birer konser düzenlenmiştir. Ben zaman doğrumuzu çizelim. Burada bir yerde 1 Haziran olsun tarih olarak. Burada 1 Temmuz olsun. Burada da 1 Ağustos olsun. Bu günlerde konser var. Her üç konserde hafta içi günlerde gerçekleştiğine göre bunların hepsi hafta içi olacak. 1 Haziran tarihinde konser hangi gün yapılmıştır? 1 Haziran'da X günde işte bu X pazartesi olabilir, salı olabilir, çarşamba, perşembe, cuma olabilir ama hafta sonu olamaz. Zaten şıklarda da sadece hafta içi günleri var. Bakalım X hangisi? Şimdi verilenlerde Haziran'ın 30 gün çektiğini söylemiş. Demek ki 1 Temmuz'dan önceki gün 30 Haziran. 1 Ağustos'tan önceki gün 31 Temmuz olacak. Aslında bunları dikkate almamızı söylüyor. Biz zaman sorularında biliyoruz ki örneğin X pazartesi günü olsun. Pazartesi ise bundan bir hafta geçtikten sonra yani 7 gün geçtikten sonra yine pazartesi günü olacaktır. Bir hafta sonra 7 gün sonra 8 Haziran'a denk gelecektir. Artı 7 gün sonra. Ama bize yaklaşık bir ay yani 4 haftalık bir süre lazım. 4 kere 7'den gittiğimizde yine aynı güne ulaşacağız. Bir ay sonrasını hesaplıyoruz. Bir ay sonra, bir ayda 4 hafta var yani artı 28 gün sonra. 1 artı 28'den 29 Haziran'a gelmiş oluruz. 29 Haziran'da yine aynı gündedir, X günde. Peki konserin olduğu güne artık gelelim. 29'undan birine 30 ve 1 olmak üzere 2 gün geçiyor. O zaman yani X gününden 2 gün sonrası 1 Temmuz olacaktır. Buradaki aynı mantığı Temmuz ayı içinde uygulayalım. 1 Temmuz'dan 28 gün geçince 29 Temmuz eder. 29 Temmuz'da yine X artı ikinci günde olur. 29 Temmuz'dan artık konser gününe gelelim. Yani 30, 31, 1 Ağustos olmak üzere 3 gün geçmiştir. Buradan buraya 3 gün geçtiyse artı 3 olur. Zaman doğrumuzla mantığı günlerin arasındaki farkı anladıysak artık şıkları deneyerek bulmaya çalışalım. A şıkkıyla başladığımızda ilk konserimiz 1 Haziran'da pazartesi günü olsun. 1 Ağustos'ta ondan 2 gün sonra olan çarşamba olur. Çarşambadan 3 gün sonra cumartesi gelir. Cumartesi hafta içi değildir. İstenilen şartı sağlamadığı için pazartesi elenir. Yani A şıkkı elenir. Şıkları denemek yerine şöyle de yapabiliriz. Şimdi cumartesi hafta sonu. Biliyoruz ki 2 gün sonra hafta içine ulaşmış oluyor pazartesi değil mi? Buradan 2 gün sonrasına gittiysek
Buradan da 2 gün sonrasına gittiğimizde çarşambadan perşembe, cuma olur. Buradan da 2 gün sonrasına gittiğimizde çarşamba olur. Bakalım gerçekten de sağlıyor mu? Çarşambadan 2 gün gidince cuma günü olur. Cuma gününden 3 gün gidince evet pazartesi olur. Gerçekten de bütün konser günleri hafta içi oluyor. O zaman bizim X'imiz çarşambadır. Çarşamba dediğimiz şıkta diğer şıkları elemeye gerek kalmadan C şıkkı olduğunu görürüz.